Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok hoş, çok güzel bir üçgen şal modeli anlatacağım. Sadece iki sıradan oluşuyor. Hem kolay hem güzel bir model. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Çok hoş, çok güzel duruyor. İp olarak angora ip kullanacağım. Şöyle pembe, açık pembe ipim var elimde. Bir de 3 numara tığ kullanacağım arkadaşlar. 2.20 milimetrelik tığla öreceğim. Siz elinize yatkın tığ varsa onunla da örebilirsiniz. Hazırsanız şöyle ipimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 6 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. İlk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bir halka oluşturduk ve 3 zincir çektik. Tığıma doladım. Bu yuvanın içine bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Evet, baştaki zincirle birlikte 3 trabzanım oldu. 2 zincir çekiyorum, tığıma doladım, aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3, 2 zincir, tığıma doladım, aynı yuvaya 3 trabzan. 1, 2, 3, 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan. Evet, şöyle göstereyim. 3 tane zincir yuvası oluştu arkadaşlar. 4 tane de üçlü trabzanım oldu gördüğünüz gibi. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Çevirdim. Tığıma doladım. Hemen bu ilk zincir yuvasına su taşı yapacağım. Su taşı için 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Dört zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 4 zincir. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına su taşı yapıyorum. 3 trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Dört zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle sıramı bu şekilde tamamladım. Evet, çevirdim. Tığıma doladım. Hemen ilk zincir yuvasına kenar su taşını yapıyorum. Kenar su taşı hep aynı olacak. 3 trabzan. 2 zincir. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan. Dört zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tığıma doladım. Burada 3 trabzan yapmıştık. İlk trabzanın tepesine giriyorum. Desenimi yapıyorum. Desenimin ikinci sırası. Bu birinci sırasıydı. Girdim. İlmeği aldım. İlk önce dolayıp tek çektim. Sonra doladım. 2 çektim. Son 2 ilmek tığımda. Doladım. Badem yapacağız. Hemen aynı yuvaya giriyorum. İlmeği alıyorum. İlk önce tek. Sonra 2 çekiyorum. Üçüncüyü çekmiyorum. Tığıma doladım. Aynı trabzana giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek. Sonra 2 çektim. Tığımda toplamda 4 ilmeğim var. Dolayıp bu 4 ilmeği içinden geçiyorum. Evet, badem yapmış olduk. 4 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine yine aynı işlemi yapacağım. İlmeği aldım. İlk önce tek, sonra 2 çektim. Üçüncüyü çekmedim. Tığıma doladım. Aynı trabzana giriyorum. İlmeği aldım, doladım. İlk önce tek, sonra dolayıp 2 çektim. Tığımda 3 ilmeğim var. Doladım. Aynı yuvaya giriyorum. İlmeği alıyorum. İlk önce tek, sonra 2 çekiyorum. Yani 3 tane yarım trabzan yapmış olduk. Tığımda 4 ilmeğim var.
dolayıp bu 4 ilmeğin içinden geçiyorum. 4 zincir 1 2 3 4 tığıma doladım. 3. trabzanın tepesine de aynı işlemi yapıyorum. Bir dolayıp 2 defa da çekiyoruz. 3 defa da çekmiyoruz arkadaşlar. İlk önce tek, sonra 2 çekiyoruz. Üçüncüyü çekmiyoruz. Bu şekilde 3 tane trabzan yaptım. Doladım. Bu 4 ilmeğin içinden geçiyorum. 4 zincir 1 2 3 4 tığıma doladım. Kenar su taşına geçiyorum. 3 trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan. Dört zincirle dönüyorum. 2 3 4 çevirdim. Evet. Hatta şöyle göstereyim sıramızı. İkinci sırası bu şekilde arkadaşlar, çiçeğimizin. Birinci sırası bu şekilde, ikinci sırası bu şekilde olacak. Şimdi nasıl artıyoruz onu göstereceğim. Kenar su taşlarımı yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Evet, kenar su taşını yaptıktan sonra 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 tığıma doladım. Buradaki zincir yuvasına 3 trabzan yapıyorum. Bir sonraki desenimin ilk sırası 2 3 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 3 yaprağım var karşımda, ortadakinin tepesine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir, tığıma doladım. Buradaki desen yanındaki zincir yuvasına 3 trabzan yapıyorum. 2 3 birinci sırayı arka yüzden yapıyoruz. 1 2 3 4 kenar su taşına geçiyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Dört zincirle dönüş yapıyorum. 2 3 4. Evet, şöyle göstereyim. Desenimizin birinci sırası arka yüzden bu şekilde örülüyor. Çevirdim. Ön yüzde ikinci sıra. Su taşımı yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan. Evet, burada 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir, tığıma doladım. Karşımda 3 trabzanım var. Yine 3 tane yaprak yapacağım. İlk trabzanın tepesine giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce dolayıp tek çekiyorum. Sonra doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Son 2 ilmeğim kaldı. Onu tığımda bırakıyorum. Tığıma doladım. Aynı trabzana girdim. İlmeği aldım. Doladım. İlk önce tek ilmeği içinden geçtim. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Tığımda 3 ilmeğim var. Doladım. Aynı yere tekrar giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek çektim. Sonra doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Tığımda 4 ilmeğim var. Doladım. 4 ilmeği içinden geçtim. Bu şekilde badem yapıyoruz. 4 zincir. Sıradaki trabzanda aynı şekilde yaprak yapıyorum. 3 tane yarım trabzan diyelim. Sonra bu yarım trabzanları kapatıyorum. 4 zincir. Sıradakine de batıyorum. Evet, 3 tane badem şeklinde yaprağımızı yaptık. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 tığıma doladım. Hemen direkt karşında 3 trabzan var. Bu araya batmıyorum. O 3 trabzanın ilkine yine yaprak yapıyorum. Gördüğünüz gibi hem kolay hem de güzel bir model. Birincisini yaptım. 4 zincir. İkinci trabzanı ikincisini yapıyorum. Dört zincir. Üçüncü trabzanda üçüncüsünü yapıyorum. Dört zincir. Tığıma doladım. Direkt su taşına geçiş yapıyorum.
Evet, su taşını artık bilirsiniz. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde. Evet, sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Kenar su taşını yapalım. Sonra bir üst sıraya geçelim. Üst sıranın da su taşını yapalım. Sonraki sırayı göstereceğim. Evet, sırayı tamamladım. Bir üst sıraya geçtim. Yine su taşını yaptım. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tığıma doladım. Evet, buradaki 4 zincir çektiğimiz yuvalara yeni desenler kuruyoruz arkadaşlar. İlk sırasını arka yüzden yapıyoruz. 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3 trabzan yaptıktan sonra 4 zincir çekiyorum. Karşında 3 yaprak var. Ortadakine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Tığıma doladım. Sıradaki 2 desen arasındaki 4 zincire 3 tane trabzan. 1, 2, 3. 4 zincir. Ortadaki yaprağın tepesine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Tığıma doladım. Su taşı ve desen arasındaki zincir yuvasına 3 trabzan. Her sırada bir tane, her sırada diyelim, desen sırasında bir tane artıyor. 2, 3, 4 o şekilde ilerliyor. 4 zincir kenar su taşını yapıyorum. Evet, sırayı tamamlayalım. Bir üst sıraya geçelim. Yine kenar su taşını yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, sırayı tamamladım. Bir üst sıraya geçtim. Burada şöyle kısaca göstermek istiyorum. Eminim anladınız. Artırmaları da bildiniz. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane yuvam var. 3 desen olacak. 4 zincirden sonra tığıma doladım. Karşında 3 trabzan var. İlkine yine yaprak yapıyorum. 3 tane yarım trabzan yapıyorum önce, sonra üçünü bir kapatıyorum. 4 zincir. Sıradaki trabzana da yaprak yapıyorum. 4 zincir. Üçüncü trabzanıma da üçüncü yaprağımı yapıyorum. 4 zincir. Evet. 4 zincir çekip tığıma doluyorum. Hemen sıradaki 3 trabzanın ilkine yine yaprak yapıyorum. Geçişte bu şekilde arkadaşlar. 4 zincir. Evet, böyle ilerliyor. Artık bilirsiniz. Sonraki sırada da 4 tane yuva olacak. Sonra da ön yüzden de 4 tane yuvanın üzerine 4 üçer yaprak yapacaksınız. O şekilde ilerliyor. Size şöyle biraz daha ilerledim, onu göstereyim. Buradan şöyle göstereyim. Bakın şallar arkadaşlar şöyle dik açıyla ilerliyorsa o modeli kesinlikle örmeyin derim. Ama böyle geniş açıyla ilerliyorsa bu kesinlikle yapılır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Çünkü dik açıyla ilerliyorsa hiç güzel durmaz. Geniş açıyla ilerliyorsa iyi durur. Ama çok beğendiyseniz arkadaşlar böyle dik açılı, ona şöyle mesela 4 ya da 5 parmak örümcek örebilirsiniz. Ondan sonra püskül yapabilirsiniz. O şekilde de değerlendirebilirsiniz. Böyle sıranın sonunda ne yaparsınız? Sık iğne gidersiniz arkadaşlar. Böyle sık iğne gidersiniz. Kenara da püskül çok yakışır. Fıstık da yapabilirsiniz. Bu bademlerden de zincir çekip o şekilde de yapabilirsiniz. Böyle hem güzel hem kolay bir model. Evet, tersi burası, ön yüzü burası. Renkli batik ipler de kullanabilirsiniz arkadaşlar. O da çok hoş, çok güzel durur. Koton iplerle de örebilirsiniz. Şöyle mevsimlik, yazlık olarak kullanabilirsiniz. Böyle inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.